Vagon TV'ye abone olmayı unutmayın. Evet, Anlat Vagoncu'da bu hafta 1989 model Passat B3 varyant var. Volkswagen Passat B3 varyant. Sertaç hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nedir abi aracın hikayesi? Aracın hikayesi güzel bir hikaye. Kendisinin adı Tosun. 5 yıl kadar önce tanıştık. 5 yıldır gece gündüz birlikteyiz. 5 yıldır sende. Evet. Yani Türkiye'de mi 5 yıldır? 2011 yılında yurda giriş yapıyor. Daha sonra bu gümrük işleriyle uğraşan birileri aracı çıkarıyor. Bir memura satıyor. Onlar da bir 6 ay süreli kullanıyorlar. 2014 yılında da onlardan bana geçti. 5 yıldır kullanıyorum. Aldığımda 160 bindeydi. Şu anda 288 binde. Yani 120 bin kilometredir Evet, sende. evet. Evet. Hangimiz bu arada 120 bin kilometre bir arabaya biniyoruz günümüzde? Onu da sormak lazım. 30 yaşında bir araba yani. Boya değişen durumu nedir? Yani bir kere eski arabalara bu modeldeki araçlara boya değişen sorulmaz. Çok da merak edenler varsa çoğu yerinde boya yok diyebilirim yani. Ya aslında şöyle, boya değişen belki çıkış noktası insanlarda belki haklı bir taraf var ama Evet. çok sömürülmüş. Amaç şu, kazalıysa ve birileri bunu örtbas etmeye çalıştıysa boyadan ve değişenden anlamaya çalışıyor Evet. insanlar ama o tabii çok sömürülmüş. Ya bir de genel bir algı var işte boya varsa vuruk da vardır diye. Ha, evet. Yani bir vuruk olmuştur Takla ki. atmış. Aynen boya olmuştur Bir de diye. şeyi söyleyeyim arkadaşlar, hani bugünlerde daha doğrusu bir süredir çok popüler videolardan biri de ekspertiz videoları var. Yani Evet. işte arabayı arabaya eklemişler şeklinde videolar var ya. Ya bu videolar çok güzel ama insanlar yemin ediyorum daha pimpirikli hale geldiler. Ya bunlar olmuyor değil, oluyor ama bence çok düşük oranda olan şeyler. Aracın ufak tefek kaza yapması çok problem değil. Yani sonrasında yapılan işçilik önemli. Ben de geçenlerde küçük bir kaza yaptım. Yani görseydiniz nasıl oldu bu derdiniz böyle. Ama çıkan işçilikte şu an ortada hiç sanki vurulmamış, hiç boyanmamış gibi. Yani biraz işi yapan kişiler de önemli. Bu arada biz direkt konuya girdik arkadaşlar. Biraz da Sertaç'ı tanıyalım. Sertaç kimdir? Sertaç kimdir? 32 yaşındayım. Otomobil tutkunuyum. Kendimle ilgili özet bundan bahsedeyim. Bu benim 4. aracım. 90 modelin üstünde hiçbir arabaya binmedim şimdiye kadar. Öyle mi? Bir arada bir istisna var. 2001 model bir Palio'm vardı. Onun haricinde bundan önceki aracım da 89 modelli. O neydi? 89 model E3316'm vardı. Oldukça orijinal bir arabaydı. BMW E30 arkadaşlar. Evet. Ben de artık BMW'ciyim. Ondan önce de 87 190M vardı 2.3. Daha da önce 77 E21'imiz vardı. 98 yıllarında. Yani eski araçlar konusunda aslında Evet, bayağı bir bilgin var. deneyimliyim, evet, Deneyim bayağı var deneyimliyim. diyelim. Evet, değil mi? Şimdi şöyle bir motto var maalesef işte insanlar şöyle düşünüyor. Bana çok sorun oluyor. İşte biniyorsunuz eski arabaya bu sürekli arızası bitmez. Öyle bir şey yok. Yani at sahibine göre kişiler. Ben öyle söylüyorum genelde. Aracın bakımlarını düzgün yaparsanız aracınızı kendiniz yıkar, kendiniz silerseniz şimdi ne alakası var diyeceksiniz. Bir kere aracın her yerine dokunuyorsunuz. Olası şeyleri önceden görmüş oluyorsunuz. İşte benim arabamın şurası da çizikmiş deme şansınız olmuyor. Görüyorsunuz zaten çizildiğini. Bunlar önemli. Gerçekten arabanıza dokunun. Her tarafına dokunun. Görün, bilin ki olası arızalara karşı da tedbirli olun. Ama önüne geçin. altını çizmek lazım arkadaşlar. Otomobil tutkunu. Şimdi Vagon TV'de sizlere neyi sunuyor? Otomobil tutkunu hayatlardan kesitler sunuyor. İşte o hayatlardan bir tanesiyle karşı karşıyayız. Sertaç da dostluğumuz da var. Çok eskiye dayanmasa bile tanışıyoruz ve gerçekten onun... Tanışma hikayemizden bahsetmek ister misin? Evet. Şöyle oldu. İş yerindeyiz. Bir öğle teneffüsü. Öğlen molasında. Teneffüs iyiydi Dışarıda. abi ama. Öğlen işte şimdi biz vagoncu olduğumuz için biraz da algıda seçicilik. Yani Evet. gelen geçen arabalarda station'ları görünce ya işte A station falan gibi hani böyle parmakla gösterme şeyi var. Bizde var yani, onu söyleyelim. Bilmiyorum hani vagon kullanıcısı olmayan ama vagon severler de yapıyor mu? He?
Şimdi böyle bir günde öğlen uzaktan baktım, hani seyre dalarsınız ya. Yani bazı arabalar eskidir ama nasıl diyelim, böyle diridir şey olarak. Kondisyonu falan çok düzgündür. Yaklaşık 100 metre uzaktan ben aracı gördüm. Geldi. Tam da önümüzde durdu ama bana bakmıyordu Sertaç. Benim de o zaman Passat aracım vardı. Passat Variant 2010 model. Kendisi de o araca bakmak için zaten önümüzde durmuş. Şimdi ben de tanışmak istedim hemen. Bir açar mısınız yaptım. Eski araba olduğunu düşünüyorum. Hala biz böyle açıyoruz camı. Açtı. Ya dedim böyle işte tanıştık falan Sertaç'la beraber o zaman. Çok iyi bir dostluğumuz oldu. Sürekli de görüşüyoruz. Aracını zaten hani birazdan göreceksiniz, içini dışını vesairesini. Gerçekten çok bakımlı bir araba. 89 yılından beri yollarda olan, gündelik kullanılan Tabii hiç bir araba. hiç yürümediği günde bir 10 kilometresi vardır. Yani her gün marş basılır arabaya. Vagon TV'de vagon hikayelerini dinlemeye devam edeceğiz. Size daha önce bahsettiğim gibi Anlat Vagoncu serisinin yanında bir de Anlat Arabacı videomuz olacak. Bu araba videoları da yine özel arabalar olacak. Yani sedan, hatchback fark etmez. Bunları da kanalımızda görebileceksiniz. Sertaç'ta söyleşimize devam ediyoruz. Ama ben vagoncuları hani biraz vagoncu keyif adamıdır derler ya. Özellikle vagon karoser tercih eden bir insan özellikle hacim arıyordur. Hacime koyacağı şeyler bazen mangal olur, piknik malzemesi olur, sandalye masa olur. Ben kendi aracımda port bagaj kullanıyorum. Dolayısıyla Sertaç, bir vagoncu nelerden hoşlanır, ne yapmayı ister? Arabayı nasıl kullanıyoruz, ne yapıyoruz? Şimdi neden station araca geçtim? Bundan önceki araçlarım station değildi. Hepsi sedandı. Tesadüfi olarak bir gün araba ararken aracımı yeni satmıştım. İlanlarda gezerken bu aracı gördüm. Şimdi herkes gibi ben de şimdi bu modelde bir aracın bu kondisyonda olmasını beklemiyordum haliyle. Daha güncel arabalara bakıyordum ama o anki bütçem bu aracı alabilecek potansiyeldeydi. Arabanın vakit kaybetmeden yanına gittim. Buluştum sahibiyle. Zaten 100 metre öteden arabayı görünce bu benim arabam dedim yani. Şunu söylemek isterim. Gerçekten bir araba ne olursa olsun yani hikayesinin çok bir önemi yok. Önce sizi bir görüşte cezbetmesi gerekiyor. Yani dıştan albeni olarak sizi cezbederse daha sonra diğer ayrıntılarına bakılır. Ben en azından öyle yapıyorum. Dıştan beni çok cezbetti. Aslında ben ilk gördüğümde ben bu arabayı aldım dedim. Sadece ayrıntılar kalmıştı yani. Daha sonra yanına gittik. Bir şey sorabilir miyim? Estağfurullah. Yani 5 yıl önce aldın ama Evet. araç piyasalarını da soruyoruz arkadaşlar, biliyorsunuz. Şu anda hani takip ediyor musun bilmiyorum ama Evet. gerçekten senin araban ayarında bir arabanın fiyatı yani artı eksi 3 lira 5 lira desek. Ya şimdi bu biraz görece oluyor. Şimdi şu andaki piyasa çok karışık. Yani insanlar 5.000 liralık araba 20.000 lira da isteyebiliyor. Biraz da hani, var. işin içine girince öyle olmuyor. Fakat bu kondisyonda bir aracın B5 kasa fiyatında olacağını söylemek gerekir. Yani çünkü kendi ederi kadar üzerinde bir maliyet harcaması söz konusu. Yani üzerinde aracın yürüyen parçaları en yaşlısı 3 yaşında. Evet. Haliyle bu da maliyet getiriyor. Bu tarzda bir arabaya binmek istiyorsanız 3 yaşında derken? en eski hareketli parçası 3 yaşında. Evet. Yani tüm parçalar güncel. Ha, evet. Hepsi yeni anlamda Anladım. söylüyorum. Yani işte amatörler, helezyonlar. Ya evet, böleceğim ama yani bulabiliyor musun parça şeyi? Şöyle, Volkswagen çatı firma olduğu için Audi, Seat, Skoda, bazı Alman araçların modelleriyle parçaları birebir aynı. Örnek vereyim, mesela iç tavan aydınlatması T4 Transporter, işte Seat Cordoba, Vento, Passat hepsi aynı. Şu anda mesela şey var. Mesela şu an güncel Passat Volkswagen grubunda işte direksiyon Golf'te de var, Passat'ta da var, Evet. Polo'da da var. Evet. Bunlarda da o zamanlar öyle miydi? Şöyle, şimdi çatı firma dedik ya. Şimdi Audi 80, Volkswagen Passat, Vento, Golf, işte gene Skoda'da birkaç model. Bu arada Vento'yu da koyalım şuraya bir yere. Bilinmeyen bir Evet. model. Bu aracımız 89 model. Passat B3 Variant, CL modeli. CL modeli baz model, en boş modeli demek. Comfort Line. Yanılmıyorsam açılımı öyle olması lazım. Trendline şu anda. Aynen şu anda ona denk geliyor muhtemelen. Bu en baz modeli, boş modeli. Bu araçta sadece donanım olarak elektrikli sunroof, far yükseklik, koltuk derinlik gibi özellikler var.
Onun haricinde gelen her şey mekanik tamamen. Motor anlamında çok şanslı bir model. Volkswagen firması 1988'den 2001 yılına kadar bu aracın içinde kullanılan motoru kullanmaya devam etmiş. Ufak tefek makyajlamalar yaparak, elektronik ateşleme gibi şeyler Aynı blok. ekledik. Tabii aşağı her şey aynı. Sadece üstteki işte mekanik ateşlemeden elektronik ateşleme geçilmiş falan filan. İşte bu araç 8 valve, 16 valve çevrilmiş. Ya da 8 valve kalmış ama ateşlemesi değiştirilmiş gibi ufak tefek değişiklikler var. Şu anda araç içi videosunu çektiğimizde göreceksiniz aracın vites topuzlu, vites körüğü Golf 4'e ait. Yani Volkswagen'in bu parça işi gerçekten çok güzel. Golf 4'e ait derken aynı Golf 4'ün parçadan. evet, kendisi aynı, direkt yani vites orijinal kolu. parça ama Tabii, Golf Golf 4. 4'te de oluyor. Tabii. Şimdi mesela şöyle örnek vereyim parçadan bahsetmişken. İşte fren disk aynaları Polo klasikken fren balatalar Golf 2 ile aynı. Veya Golf 3 ile aynı gibi. Hiç parça problemi olmayan bir araba kaporta hariç. Hah işte onu Şimdi soracağım. eski araçlarda genelde kaportada problem yaşarsınız. Bu aracın bir sıkıntısı da şu, Türkiye'ye resmi girişi yok. Girenlerin hepsi gümrükten Evet. Girmiş modeller. Benim ilk aldığım dönemde beni trafik polisiyle çevirip merakından çeviriyordu yani arabayı sormak için. Yani yok denecek kadar azdı Türkiye'de. Şimdi bu gümrük işleriyle uğraşanlar bilirler. Golf, işte Vento, E30, 124 kasa Mercedes kalmayınca gümrükte çıkaracak. Artık değişik araba aramaya başladılar. Ya baktılar ki ya bu da aslında fena değil. Bunun da parçaları diğerleriyle uyuyor deyip çıkarmaya başladılar. Gördükçe de çoğaldı araba bu arada. Peki parçadan söz açılmışken şunu sorayım. Yani genel olarak arka kapı ve sonrası işte bu Touring'tir, Variant'tır bunlarda sorun oluyor. Ön tarafta var mı bir sıkıntı? Şimdi aracın farları, sinyalleri, BMW'de bıyık sacı derler. Şu panel, tamponlar, sisler, kapılar ve çamurluklar çok rahat bulunabiliyor. Kaput dahil, sıfırları. Sıfır orijinalleri, sıfır yan sanayileri de bulunabiliyor. Yani bu işlerle uğraşan insanlar var. Biraz araştırırsanız bunlara ulaşabilirsiniz. Sadece böyle Türkiye'de eski araba. var yani. Tabii ki var. Ben de araştır. Ama yurt dışında da var galiba bunun fanları yani oldukça maalesef fazla. bizde gümrük muhabbeti var. Eğer Türkiye Avrupa Birliği üyesi bir ülke olmuş olsa bu arabaları binmek çok daha kolay olacak. Yani bu aracın inanın bütün parçaları var. Fakat burada yok. Yani getiremiyorsunuz. Getirseniz maliyeti çok fazla oluyor. Evet. Biraz o kısım sıkıntılı. Senin aracında biraz farklılıklar var. Hani şu hellalar falan orijinal mi yoksa sonradan Hellalar yaptığın benim şeyler? yaptığım eklentiler, aksesuarlar evet. O dönemin aksesuarlarını yansıtmaya çalışıyorum. Bir de o dönemin ralli araçlarına çok merakım var. Çocukken çok hoşlanırdım. 90'lı yılların çocuğu olduğum için. Colin McRae diye bir oyun vardı. Şimdi arkadaşlar, ilgili olanlar bilecektir. Onlardan işte böyle eski yarış araçlarından gördüğüm eklentiler. Bunlar bu arada sis farı diye geçmiyor. Bunlar far yardımcısı diye geçiyor. Bunların açıları çok farklı. Normal sis farları gibi değil. Yani yönlerini belirlediğinizde bile çok fazla açıya dağılır. Çok yani mecbur kalmadıkça çok aydınlatmanın olmadığı bir yerde gidiyorsanız açmanız gereken Yani bir şimdi far. ülkemizde şey var biliyorsun. Sis farı, Sis park gezmek. parklar açılır. Evet. Altında da sisler yanar. Böyle hatta far da açılır, sis de yanar. Ya şahsen açıkçası yolda görünce ben çok güzel şeyler söylemiyorum arkadaşlar. Yani zaten kural dışı bir kere. Tabii. Yani kitabi Kesinlikle. olarak bakarsan da kural dışı. Çünkü sis farın amacı nedir? Işığı yaysın, dağıtsın. Dolayısıyla Evet, kesinlikle. arkanıza düşen biri sizi çok rahatsız ediyor. Şimdi benim çok işime yarıyor. Biz şimdi sürekli bir ayağımız köyde olduğu için meskul mahalle gittiğiniz zaman tabii aydınlatma direği falan olmuyor. O zaman orada çok işinizi görüyor. Evet. Tabii araç da olmuyor. Problem yaşamıyorsunuz Evet, ama evet. şehirde kullanım için tavsiye etmem. Daha çok offroad araçlarında kullanılan. Şeyi sistemdir. sormadım. Motoru yani çok kullanılıyor dedin. Evet. Uzun zamandır kullanıyor. Nedir? Yani 1.6 8 valve tek noktadan mekanik injeksiyonlu bir motoru var. Bu motor piyasada sanayi ağzıyla Hitler motor diyen de vardır. Ölümsüz bir motordur. Parça anlamında hiç problem olmayan bir motordur. O yüzden zaten bu araca günlük binme şansım var. Yoksa sonuçta arabaya biniyorsunuz. Yani Evet. ufak tefek arızalar çıkıyor, olabiliyor. Parçayı bulabilmeniz lazım. Şimdi biz izleyenler de eski ve genç klasik diyebileceğimiz arabaları ya biz de alsak ne güzelmiş diye düşünebilirler. Yani dolayısıyla tavsiye eder misin ya da bu yapılacaksa nasıl bir yol izlenmesi lazım? Şimdi arabacı diyeyim ben de. Şimdi bizim çünkü yani bu araçlara binmeniz için biraz bir bilgi birikime ihtiyacınız oluyor. İster istemez oluyor. Çünkü bunların dili farklı.
Yani yeni araçların dili gibi konuşmuyor bu arabalar. Önce bir araştırmalarını öneririm. Yani istedikleri şeyi belirlemeleri gerekiyor. Hangi model, hangi aracı istiyorlarsa onu bir belirleyip en az bir 6 ay araştırmaları gerekiyor. Neden? Çok basit bir şekilde bir örnek vereyim. Yani Google'a girip işte Volkswagen Passat B3 hava filtresi yazdığınızda önünüze ne geliyor bir bakmak lazım. Var mı ya da soru işareti. Yani sadece o araba için mi var? Örnek Değil vereyim mi? yani ya da var mı ya da ne kadar gibi. Yani bu sorularla yola çıka araçla ilgili önce bir bilgi sahibi olsunlar. Mümkünse o markayla ilgili forumlar, artık Türkiye'de çok fazla forum var. Önerileri paylaşsınlar, oraları takip etsinler, oralardan bilgi toplasınlar. Bir de ne istediklerini bilsinler. Şimdi 30 yaşında bir araba işte güncel 2 yaşında 5 yaşında araba gibi gitsin, uçsun, kaçsın. Yani şöyle değil mi? 10 lira arabayı görüyor. Tabii. Ya 10 lira daha harcasam diyor. Yani kendisine göre çarpı Öyle 2. olmaz. 20 liraya ben bunu diyor işte Yok. mükemmel yaparım. Öyle olmaz. Yani şöyle söyleyeyim, bu arabanın sadece yürüyeni de 10 bin lira var yani. Yani o öyle olmuyor. Şimdi dediğim gibi işin ne istediğinizden geçiyor. Yani bu tarz arabaya gündelik binmek istiyorsanız benim gibi gerçekten çok bakımlı olması gerekiyor. Yani hafta sonu işte 2 gün çıkarayım tarzında binecekseniz o ayrı, ona bir şey demiyorum. Ama gündelik ve tek arabanızsa kesinlikle çok bakımlı, düzgün olması gerekiyor. Ha, neye dikkat etmek gerekiyor alırken? Biraz da ondan bahsedelim. Şeceresini bilmek gerekiyor. İşte bir gümrük çıkışlı mı, Türkiye çıkışlı mı, kaç sahip olunmuş. Mesela bu da önemli. Yani neden işte buna takılıyor diye soranlar da oluyor. Ya şöyle, bir araba çok el değiştirdikçe hikayesi değişiyor. Örnek vereyim. Şimdi ben 5 yıldır bu aracı biniyorum. Benden önceki sahibini de tanıyorum. Onun da yaptığı işlemleri biliyorum. Onun üstüne kendi kattıklarım bir kitap halinde duruyor bende. Yani her şeyi not alıyorum. Ama şöyle bir şey de var. Yani bunu bilmek evet önemli ama biraz da araba da kendisini anlatacak değil mi? Tabii, illaki. Yani hiç bilmeseniz bile ben arabayı incelediğim için söylüyorum. İçine baktığımda zaten araba biraz şeyler geçmişini anlatıyor Evet, yani. bir şeyler söylüyor. Onu söyleyeyim. Yani çok aracıda uzman olmanız gerekmiyor. Yani önce arabanın duruşunu bir beğenmeniz gerekiyor. Şimdi her markanın, her otomobil üretici ülkenin kendine göre bir tarzı var. Ben şimdiye kadar Alman arabalarını tercih ettim. Bana göre nedenlerden dolayı. Siz Fransız arabasına biniyorsunuzdur ya da Japon arabasına. Onların da kendine göre dinamikleri var. Yani 90 model bir Japon arabasının dinamikleriyle bir Alman arabasının dinamikleri aynı değil. Aynı olmayabiliyor. Yani verdikleri arızalar da onlara göre değişkenlik gösterebiliyor. Kronik arızalar vesaire. Ben Alman aracından daha çok ilgimi, alakamı onlara çevirdiğim için onlarla ilgili arızaları daha çok iyi biliyorum. O yüzden Alman arabası tercih ediyorum. Bir de bunu da bilmeniz gerekiyor. Yani işte düşündüğünüz markanın, o modelinin, o serisinin ne gibi kronik arızaları var, bunları da araştırmanız gerekiyor. Bunlar kolay artık, eskisi gibi değil. Sanayi gezmenize gerek yok. Mesela bu aracın birazdan incelerken göreceksiniz, çoğu üzerinde bulunan logoların Audi ile Volkswagen'le birlikte olduğunu göreceksiniz. Yani aynı fabrikadan çıkmış malzemeler. Şimdi bu tarz arabalar artık herkes bakmıyor. Herkes anlamıyor da zaten. Sanayide bakmıyor. Tabii, sanayide bakmıyor. Herkes de anlamıyor. Bir kere bir sanayide bir dostunuz olması gerekiyor. Bir arkadaşınız, nazınızın geçtiği, sizinle ilgilenen. Yoksa binemezsiniz yani. Hani eğri oturup doğru konuşmak lazım. Bu çok önemli. Şeyi sorayım bu arada. Sen hani iş icabı da hani yeni model arabaları hepimiz kullanıyoruz Evet. ama binici olarak sen genelde eski arabalar kullandın. Şimdi- Şu kıyası yapmanı rica edeceğim senden. Hani bu bir klişe olarak söylemiyorum. Ya eskiden arabalar çok daha iyiymiş, şimdi öyle değil. O anlamda sormuyorum ama genel olarak kıyaslarsan yeni nesil arabalar. Ben bunu 2000 yılı ve sonrası olarak tanımlıyorum. Ve daha eski işte arabalar olarak farkı nasıl değerlendiriyorsun? Yani tabii ki bu şahsi aracım. 10 yıldır çalıştığım şirketler tabii bize araba tahsis ettiği için şirket arabası diye geçen birçok aracın kasa ve modelini kullandım. İşte güncel Fransız araç modelleri, işte Japon araç modelleri, birçoğunu elimizden geçti. Kullandık hepsini. Şimdi bir kere yeni araçlarda hissiyat yok. Yani Sürüş bir ruh zevki yok. anlamında. Bir ruh yok. Yani araca biniyorsunuz, işte yolda mısınız, değil misiniz, bir vitesi hissetmiyorsunuz, işte bir aktarma organlarını hissetmiyorsunuz. Artık otomatik zaten. Tabii yani Ben otomatik seviyorum bu arada. Söyleyeyim. araç size bir şey söylüyor. Ben de otomatik araba seviyorum ama manuel denk geldi. Manuel aldık o zaman. Yani bir ruh yok araçlarda. Benim için 2000 yılından sonra araçlar bitti. Yani benim yorumum şöyle. Otomobil sektörü 2000 yılına kadar gelebileceği duruma, son noktaya geldi zaten. Elektriği tenzih ederek söylüyorum. Yani yapılacak aksesuar, donanım bitti yani artık. Yani yapacak bir şey yok. Yani 2000 model bir Mercedes'in dolu bir modelini getirsek bugün güncel arabanın çoğunda olmayan özelliği görürsünüz. Ama şeyde hani yakıt olarak çok ekonomik arabalar Evet. var şu an. Yani Evet.
2000 yılına kadar yani içten yanmalı motorlar, belki teknoloji bitti ama ondan sonra hep biraz geliştirme oldu ama hep de daha fazla kazanmak üzerine, yani firmaların daha fazla Planlı kazanması eskitme üzerine dedikleri işten dolayı. şeklinde oldu bence. 90'lı yıllardaki evde kullandığımız eşyalar, elektronik eşyaların yapısını bir hatırlarsanız, şimdi aracın içinde gördüğümüzde aynı malzemelerin sanki o bir moda şeklinde devam ettiğini göreceksiniz. İşte kalorifer ayar kollarından, düğmelerden o dönemin yansıttığını göreceksiniz. Yani her 10 yılda bir zaten moda değiştikçe ona göre onunla beraber tüm argümanlar da değişiyor. Yani şeye katılır mısın bilmiyorum. Hani otomobil için bunu belki söylemek zor olabilir ama eskiden dayanıklı tüketim malı diye bir tabir vardı. Evet, tabir var. Şu anda da var ama dayanıklı tüketim malı dediğimiz şeyler genellikle ev eşyaları, Beyaz işte eşyalar. ocak, beyaz eşya olarak düşünürdü ama bence o mantalite insanın dokunduğu, kullandığı her şeyde yaratılmaya çalışılıyordu. Evet. Yani arabalarda da, yani belki binalarda da ama bizim gördüğümüz hani daha çok arabalar ya da işte alet edevat diyelim. Eskiden böyle bir kalite algısı vardı bence. Yani şu anda kalite standartları belki çok daha yüksek. Birçok kontrol gerektiren iş var. Ama sanki biraz törpülenmiş kriterler gibi geliyor bana. Benim dikkatimi çeken başka bir husus daha var. Mesela hepimiz film izliyoruz. Yabancı filmlere bir dikkat edin. İşte 70 model Volvo'lar, Station, işte Volkswagen'ler, Mercedes'ler. Yani şöyle bir kültür var orada. Hani bizim de Almancı akrabalarımız var. Bir aracı sıfır alıp yani ömrünü tamamlayana kadar kullanıyor insanlar. Evet. Yani sürekli değiştirme gereği duymuyorlar. Bu kullandıkları eşyalarda da böyle. Sadece araba değil. Evet, Yani bizde maalesef bir hızlı tüketim merakı var. Yani şöyle söyleyeyim, bu aracın sunduğu şeylerin çok çok üstünde özellikle sunacak yeni araçlar vardır. Özellik anlamında söylüyorum. Ama sizi A noktasından B noktasına götürüyor sonuçta. Evet, evet. Yani o A noktasından B noktasına götürürken size verdiği his ve keyif önemli benim için. Evet, evet. Ben orasına bakıyorum. En doğru Ekonomik de bu arada. tanımlamalardan biri Araç bence bu arada bu. çok ekonomik de bir araç. Şimdi Volkswagen'in LPG var mı? var. Bu Volkswagen içinde kullandığı 1.6-8 valve motor gerçekten çok ekonomik bir motor. Yani böyle büyük bir aracın yaktığı yakıt değerleri tabii sizin kullanıcıya göre de değişir bu. Çok memnunum ben. Kaç Gerçekten kilo çok araba? memnunum. Araç takribi 1300 kilo civarında. 1300 kilo. 1300 küsür kilo. Tabii bu iz genişliğinde, bu teker genişliğinde bir araç için gerçekten yakıtı çok makul. Katılır mısın bilmiyorum. Yani Passat'ın Station grubunda, Volkswagen'in Station grubunda belki de tam olarak yaptığı ilk araba bence B3 var yani. Bundan sonra zaten güncel Değil modeller. mi? Bundan sonra. Dikkatli bakarsanız zaten yeni kasaların izlerini görebilirsiniz. Yani Ya, ana hat B2'ler de üzerinde. güzel de biraz daha böyle sanki zamanı Modernizasyon. varmış gibi Evet. model. Evet. Yani şöyle söyleyeyim, bu aracı ilk aldığım dönemlerde dediğim gibi çok fazla yoktu. İşte 98 model mi, 2000 model mi diye soranlar oluyor. Yani biraz daha güncel modellere benzeyen bir tasarım olduğu için hem köşeli hem işte yuvarlak dönüş hatları Evet. olan bir araç. Tonik modifiye merakın var mı? Var. Bundan Yani önceki şöyle söyleyeyim. Modifiye deyince bizde şu vardır. Jant, lastik, air. evet, başka bir şey, bir de cam filmi. Cam filmi şart. Ya şimdi şöyle bir şey var. Biz kalabalık bir aileyiz ve çok seyahat etmeyi seven bir kişiyim. Benim için aracın önce konforu önemli. Gezdiğim yollar çoğu zaman da böyle jilet gibi asfalt olmuyor. Çok büyük taşların üstüne atladığımız da oluyor. Yani yola göre değişiyor. Hepimiz Türkiye'de yaşıyoruz. Yol şartları belli. Evet. Benim kriterim böyle. Tabii eskiden daha çok görsel önem veriyordum. Bu aracın üzerinde yaklaşık 5-6 takım jant değiştirdim farklı ebatlarda. En son orijinal ölçü ve lastik genişliğinde karar kıldım. Çünkü maksimum şeyi ondan aldım. Konforu ve ekonomiyi ondan aldım. Daha doğrusu ben keyfimi aldım o anlamda. Şeyi eleştirmiyorum ama yani işte aracı yere yaklaştırılır, kaldırılır. Kişinin kendi isteklerine göre. Benim Ama gibi, yapılacaksa da tabii profesyonel yapılması yani lazım. Amatör kendi değil. canını da geçtim. Hadi Tabii artık düşünmek lazım. karşıdaki yani sebep olabileceğimiz kaza karşınızdakinin de artık hakkına giriyorsun. Bir müdahale etmek Evet. istiyorum burada. Özür diliyorum. Şöyle bir şey var. Şimdi araçta yaptığınız, yürüyenle ilgili yaptığınız modifikasyonlar ve ağırlığıyla ilgili yaptığınız modifikasyonlar doğrudan fren mesafesini doğrudan etkilediğini bilmek gerekiyor bir kere. Hem aracın kalkış anındaki performansını hem tutunma anlamındaki performansını doğrudan etkiliyor. Bunu unutmamak lazım. Bir diğer aklıma gelmişken otomobil kullanımıyla ilgili şunu söylemek istiyorum. Benim rahatsız olduğum, belki izleyenlerin de rahatsız olduğu bir konudur.
Şimdi yolda seyrederken bazen bir aracın çok farklı hareketler yaptığını görebiliyorsunuz. İşte bir ani bir dönüşte, ani bir lambada veya ani bir yol eğiminde. Bize o an tuhaf gelebiliyor veya farklı tepkiler veriyoruz. İşte acemi diyoruz ya da farklı tabirlerde bulunuyoruz. Ben onu şuna bağlıyorum. İnsanlar kullandıkları arabanın limitlerini bilmiyorlar. Hiç ani fren yapmamışlar. Hiç ani viraja girmemişler. Hiç acaba yüksek hızlarda ne yapıyormuş deneyimlenmemiş. Olası bir istenmeyen durum karşısında hazırlıksız bir şekilde yakalanıyorsunuz. Buna da dikkat etmek lazım. Evet. Yani aracın nerede ne yapacağını bilmek gerekiyor. Peki yine sorduğumuz sorulardan biri. Bu arada çocuk yok henüz, Evet. değil mi? Henüz yok. Hızlı babalardan mısın diye soracaktım. Hızlı vagonculardan mısın yoksa stok binicilerden misin şu anda? Keyifçiyim ben daha çok öyle Keyifçisin. söyleyeyim. Yani. Ama şehir içinde değil ama uzun yollarda yüksek hızlarda seyahat ederim ama tabii ki hız kurallarına uyarak. Evet. Yolun durumuna göre. Evet, şimdi de hadi içine bakalım biraz. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. I love you, I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you, I love you. Oh 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 oh, oh oh, oh 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 oh, oh oh, oh 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 oh.